Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bomba bir tarifim var. Evde sadece un ve kaynar suyunuz varsa bu tarifi yapabilirsiniz. Sonuca eminim çok şaşıracaksınız. Hadi gelin şimdi tarifimizin yapımına geçelim. Derince bir yoğurma kabına 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şekeri ilave ediyorum. Hemen üzerine 1 su bardağı kaynar suyu ilave ediyorum. Şeker ve tuzun erimesi için şöyle bir karıştırıyorum. Hemen üzerine elemiş olduğum unumu ilave ediyorum. Yavaş yavaş ilave edeceğim. Unumu spatula yardımıyla karıştırıyorum. Aşağı yukarı 2,5-3 su bardağı un kullanacağız. Hamurun kıvamına göre sizinle ne kadar kullandığımı paylaşacağım. Hamurumuz koyulaştıktan sonra elimizle yoğurmaya devam ediyoruz. Bakın birkaç dakikanın içinde hamurum toparlandı. Toplamda 3 su bardağı un kullandım. 3 su bardağı un gayet yeterli geliyor. Elinize yapışmaz bir hamur elde ettikten sonra un atmayı bırakabilirsiniz. Bazen çünkü markadan markaya değişiklik gösterebiliyor. Şimdi şöyle birkaç dakika boyunca hamurumu çevire çevire yoğuruyorum. Hamurumuzu hazırladıktan sonra hamurumuzu açabileceğimiz uygun bir yere biraz un serpiyoruz. Hamurumuzu alıyoruz. Şöyle iki tarafını da buladıktan sonra hamuru toparlıyoruz. Daha önce hamur açmamışların bile gözünün korkmasına gerek yok. Ele yapışmayan sert bir hamur olduğu için rahatlıkla açabilirsiniz. Şöyle yuvarlak bir beze oluşturuyoruz. Yeniden ufranın üzerine, unun üzerine koyuyoruz. Birazcık da üzerine un serpiyoruz. Merdane yardımıyla veya oklava yardımıyla açıyoruz. Hamurumuzu yeteri büyüklükte açtık. Siz dilerseniz bu hamuru iki eşit parçaya bölüp iki seferde de açabilirsiniz. Ben pratik oluyor diye bir seferde açıyorum. Dediğim gibi elinize yapışmayacağı için açmakta hiç zorlanmazsınız. Size ne kadar incelikte açtığımı da göstereyim. Bakın şöyle bir bazlama inceliğinde hamurumu açtıktan sonra şöyle kenarına gelen kısımları şu şekilde kesiyorum. Şöyle dikdörtgen şekli veriyorum elimle hafiften. Kenarının bozuk yerlerini yeniden kesiyorum. Bu kısmı da aynı şekilde. 2 parmak olacak şekilde şeritlere ayırıyorum. Bir de ortadan kesiyorum. Şu büyüklükte şöyle bir karış uzunluğunda şeritlerimiz hazır. Kenarından artan fazla kısımları da farklı bir şekilde şekil verelim. Çocuklarınız için farklılık oluşturursunuz. Onların da çok hoşuna gider. Bunu da aynı incelikte açıyorum. Böyle incecik açtığım hamurumu da şöyle minik bir kahve yanı bardağıyla kesiyorum. Yuvarlaklar oluşturuyorum. Şöyle şirin şirin pişlerimiz olsun diye bunu da bu şekilde yapıyorum. Kalan hamurumuzu da kesinlikle ziyan etmiyoruz. Bunu da bu şekilde pişireceğim. 2 su bardağı kadar sıvı yağı tavama aldım. Ocağımı orta ateşte açıyorum. Yağımız tamamen ısındıktan sonra pişilerimin hepsini iki tarafı da kızarıncaya dek pişiriyorum.
Muhteşem pişilerimiz hazır. Bakın, çocukların da çok severek tüketebileceği, asla yağ çekmeyen çok lezzetli bir pişi tarifi. Yapması da oldukça basit. Bu pişiyi çikolatalara batırıp yiyebilirsiniz, reçellere batırıp yiyebilirsiniz. Her türlü çok güzel olur. Sizin için bir tanesini ısırıp göstereceğim. Bakın, şöyle balon gibi şişmiş pişilerimiz. Yerken böyle sizi rahatsız eden bir yağ tadı asla olmuyor. Bu pişiyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Yapması da oldukça pratik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.